Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yapması sadece 1 saatinizi alacak, kombinlerinize hareket katacak geniş tığ işi yakayı yapıyoruz. Herkese tekrar merhaba. Bugün sizinle benden uzunca zamandır istenen şu vintage yakalardan yapacağız. Aslında bu biraz da böyle şal gibi ama önden şöyle tam yaka şeklinde şurasında bağlaması olduğu için de şöyle geniş omuzlara dökülen bir yaka oluyor. Bu proje benim de uzun zamandır aklımdaydı ama hani hangi ipi kullansam daha iyi olur ya da işte deseni nasıl yapsam daha düzgün görünür ya da işte ölçüler kısmını nasıl ayarlamalıyım gibi soru işaretlerim vardı. İşte projeyi bir süre olgunlaştırdıktan sonra son halini verdim. Ben şu şekilde şu maviden kullandım. İp olarak Kartopu'nun Yumurcak serisiyle çalıştım. Daha önce de Kartopu'nun Yumurcak serisiyle kırmızı şapka yapmıştık, hatırlarsınız. Tığ işi kırmızı ve krem rengisini yapmıştık. Şimdi kadife iplerin hani herhangi bir kadife ipi kullanmanızı tavsiye etmem. Neden? Çünkü kadife iplerde şu büküm önemli. Yani şu an mesela çekiyorum ama herhangi bir şekilde açılma olmuyor. Büküm önemli, kalınlığı önemli. 100 gramı 120 metre olan bir kadife ip bu. Kadife iplerde şu şekilde sadece en uçlarda böyle hani şu dökülmeler olması lazım, şu açılmalar olması lazım. Böyle çektiğim zaman anca açılabilir şu en uçlardan. Onun haricinde şuralardan böyle açılmalar, seyrekleşmeler olmaması gerekiyor. Kadife ip tığla başka türlü kolay öremezsiniz. Yine kalınlık dediğim gibi çok önemli. Kadife ipler tek kalınlıkta değil, birden fazla kalınlıkta. 100 gramı 120 metreye denk gelen kalınlıktaki bir iple örmelisiniz. Çünkü yakadan başlayıp omuzlara doğru ilerleyen bir model olduğu için eğer doğru kalınlıkta bir ipi tercih etmezseniz bu çok kaba durur. Yani böyle kolları vatkalı gibi olur ya da işte koldan aşağıya dökülmez. Hani kollarda böyle dimdik bir şekilde kalır ve ürününüz istediğiniz görünümde olamaz. O yüzden buradaki ip seçimi önemli. Kartopu'nun Yumurcak serisiyle yaptım ben bu modeli. Bu ölçülerdeki, birazdan ölçüleri de söyleyeceğim. Bu ölçülerdeki bir model için toplamda 2 yumak yeterli oldu. Yani 2 yumağın tamamı da bitmedi. Böyle az bir şey kaldı ama 2 yumak yeterli oluyor bu ölçülerdeki bir model için. Şimdi ben ölçüleri söyleyeceğim. Sonrasında şu açık rengiyle birlikte yapacağız. Daha net görünsün diye açık renkle videoyu çekmeye karar verdim. İlk olarak metodundan ve ölçülerinden bahsedeyim. Boynumuzun genişliği kadar zincir çekip bu sizin boynunuzun ölçüsüne göre karar verebilirsiniz siz. Ben şu an kendi yaptığım ölçüleri söyleyeceğim ama işte daha küçük yaştaki çocuklar için nasıl yaparım? Daha geniş yapmak istersem işte bu bana küçük kalır, daha geniş yapayım derseniz nasıl olur? Onları söyleyeceğim. Genellikle bu modeller standart oluyor. Yani şu yakalar genellikle standart oluyor ama yine de kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Uzunluğunu da yine kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Ben burada toplamda 52 tane zincir çektim. Artı bir de kenar zincirim oldu. Toplamda 53 zincirden yaptım ben bunu. Toplam ölçüsünü şöyle santim cinsinden de söyleyeyim. Şöyle yaklaşık olarak 60 santim kadar, 59-60 santim kadar bir örtüsü olmuş oldu. Şimdi bunu böyle boynunuza sardığınız zaman şu bağladığınız kısım boynunuzun bitiş kısmı olması gerekiyor. Yani buradaki ölçüyü alırken doğrudan böyle boynunuzun ölçüsünü alabilirsiniz ama tam böyle sıkı sıkıya da almayın. Çünkü bu modeli genellikle işte gömleklerle ya da işte kabanların üzerine falan kombinleyeceğiz. O yüzden ölçü alırken bunu da hesaba katabilirsiniz. Ben şu enseden itibaren uca kadar olan kısmı söyleyeyim. Şurası böyle 14 santim kadar, 14-15 santim kadar şuradaki uzunluk. Şimdi toplamda bir sıra trabzan sırası, üzerine de 8 sıra arttırma sırası yapıyoruz ve modelimizi tamamlıyoruz. Toplamda 9 sıradan oluşuyor. En sonunda şu öndeki bağcıkları yapıyoruz. Şimdi şu renkle başlayalım. Ben bu modeli yaparken 6,5 numara bir tığ tercih ettim. Zaten şu arkasında da 6 numara yazıyor. Yani şurasında da 6 numara yazıyor önerilen tığ numarası olarak. Ben 6,5 numara tercih ettim. Biraz daha dökümlü durmasını istediğim için. Tığıma ipimi doluyorum. Kilit zincirimi çekiyorum. Üzerine 52 tane zincir çekiyorum.
Böyle zincirleri şöyle geniş geniş çekmenizi tavsiye ederim. Çünkü üzerine trabzan sırası geçeceğiz. Kasma yapmaması için şöyle geniş geniş çekebilirsiniz zincirlerinizi. Şimdi 52 tane zincirimi çektim. 52. zincire parmağımı koyuyorum. Bir tane ikili trabzanın yerine geçecek 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi doluyorum. 52. zincire parmağımı koymuştum ya. 52. zincirin içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şurada bir tane kenar trabzanım oldu ve geri kalan bütün zincirlerin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak toplamda 53 tane ikili trabzanım olmuş olacak. Sıranın sonuna kadar bütün zincirlerin üzerlerine birer tane ikili trabzan yaparak sırayı ilerletiyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Bu şekilde görünüyor. Bütün zincirlerin üzerlerine birer tane ikili trabzan yaptım. Şu an bu şekilde görünüyor. Şimdi arttırma sıralarına geçiyoruz. Her sıranın başında 3 tane zincirimiz kenar zinciri oluyor ve sonunda da 3 tane zincir kenar zinciri olacak. Tığma ipimi doluyorum. İlk başta yapmış olduğum trabzanın tepesine bir tane 3 zincir çekerek bir tane trabzan yapmış oldum. Tığma ipimi doluyorum. Yanındakini atlıyorum. Yanındaki trabzanı atlıyorum. Onun yanındakinin içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu modelde hep üçlü trabzanlarla çalışacağız. 2 tane zincir çekiyorum. İlk sırada ikili yaptık. Geri kalan da üçlü yapacağız. Aynı zincirin içerisine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bir tane zincir atlıyorum. Sıradaki zincirin üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma ipi doladım. Arada bir zincir atladım. Diğer zincire bir tane üçlü trabzan, 2 tane zincir. Aynı boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane ve bir tane direk, bir tane ve bir tane direk olarak gidecek bu sıra. Tığıma ipimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. Ondan sonraki trabzanın içerisine bir tane üçlü trabzan. Tığıma ipimi doladım. Bir tane atladım. Sonraki trabzanın içerisine bir tane üçlü trabzan, 2 tane zincir, bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi doladım. Bir tane atlıyorum. Sonrakine bir tane üçlü trabzan, tek. Şimdi bir tane tek yaptık. Bir tane de V yapacağız. Bir tane atlıyorum. Burada bir tane atlama kısmını unutmamanız kritik. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine, zincirin içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane atladım. Sıradakine bir tane üçlü trabzan yaptım. Bütün sıra bu şekilde ilerleyecek. Şöyle daha net görünüyor. Bir tane ve bir tane direk. Bir tane ve bir tane. Burası böyle ilerleyecek sıranın sonuna kadar. Sıranın en sonuna kadar geldim. En sonu şöyle göstermek istiyorum. En sondaki kenar zinciri, başlangıçtaki kenar zinciri yani kenar trabzanı ve sondaki kenar trabzanı önemli. Modelin şu yakanın ön tarafında kalan şu düz kısmının böyle görünmesi için şu başlangıç ve bitiş kısmı önemli. Şimdi son V'yi yaptım. Bakın 2 tane trabzan kaldı. Yani bir tane şurası benim aslında trabzanım. Bir tane de en sonda yaptığım yani aslında modele başlarken yaptığım 3 tane zincir bir tane trabzan sayılıyor demiştim. Tığıma ipimi doluyorum. Bir tane atlıyorum ve 3 tane zincirin tepesine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bitişim de bu şekilde oluyor. Başlarken yine 3 tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Şimdi birinci arttırma sırasını yaptık ve burada herhangi bir böyle çok bariz bir dönme, bir yuvarlaklaşma olmuyor. Şimdi bu sıradan sonra artık modelin iskeletini kurduk. V'lerin içine şurada bir V'ler var, bir direkler var. V'lerin içine V yapacağız. Direklerin içine direk yapacağız tekrar. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. İşimi ters çevirdim. Tığıma ipimi doluyorum. Bu ilk V'nin içerisine bir tane üçlü trabzan, bir tane daha üçlü trabzan, arada 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi tekrar doladım. Yine aynı V içine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi doladım. Şimdi direğin olduğu yerdeyim. Direğin üzerine yani bir alttaki üçlü trabzanı tek üçlü trabzan yaptığım yerin üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın yavaş yavaş
şu yuvarlaklaşma, yani şöyle şuradaki artış ve verev görünmeye başlıyor. Tığıma ipimi doladım. Bu aralarda hiç zincir yok. Sadece V'lerin içerisinde zincir var. Ara zincir. Yine V'deyim. V'nin içerisine 2 tane üçlü trabzan, 2 tane zincir, aynı boşluğun içerisine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Modelin bu sırası tamamen bundan ibaret. V'lerin içerisine 2 tane üçlü trabzan, 2 tane zincir, 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Alt sırada yaptığım şuradaki tek bir tane trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bütün sırayı en sona gelene kadar bu şekilde dolduruyorum. Sıranın en sonuna geldim yine. Bakın şu an artık böyle yavaş yavaş böyle kıvrılmaya, şu şekilde olmaya başladı. Sıranın en sonuna geldiğimde V'yi yaptım ve en sonuncu tekrar başlangıç trabzanının üzerine bir tane trabzan yapıyorum ve yeni sıraya başlıyorum. 3 tane zincir çektim. Yeni sırada tekrar V'lerin içerisine 2 tane üçlü trabzan yapacağız ama aradaki zincir sayısını 2 değil 3 yapacağız bu sırada. Tığıma ipimi doladım. 3 tane kenar zincirimi çekmiştim zaten. Yine V'nin içine batıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane daha üçlü trabzan. 3 tane zincir. Aynı V'nin içerisine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi doladım. Şimdi direğin üzerindeyim. Yani alt sırada da yaptığım ilk sıradan beri devam ettirdiğim bir tane üçlü trabzanın üzerindeyim. Burası bakın alt sıradan beri devam ediyor. Şimdi sıradaki V'nin içindeyim. Bir tane üçlü trabzan, bir tane daha üçlü trabzan, 3 tane zincir. Tığıma ipimi doluyorum. Bir tane üçlü trabzan, bir tane daha üçlü trabzan. Şimdi direğin üzerindeyim. Bu tek bir tane üçlü trabzan olanların üstüne hani bundan direkt diye bahsediyorum. Hani tek olduğu için. Tekrar V'nin içerisindeyim. 2 tane üçlü trabzan, 3 tane zincir. Bu sıranın kritiği aradaki zincir sayısının 3 tane olması. Yine aynı V'nin içerisine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve tekrar tek trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzanın üzerine bir tane daha yapıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Şimdi bu sırada tamamı böyle devam edecek. Alt sırada 2 tane üçlü trabzan grubunun arasına 2 zincir çekmiştik. Burada da 2 tane üçlü trabzan, 3 tane zincir, 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Başka hiçbir değişken yok. Bu sırayı da bu şekilde büyütüyoruz. Şimdi bu sırayı da tamamladık. Bakın bu sırayı tamamlayınca biraz daha şu ovallik oluşmaya başlıyor. Şimdi sonraki sıraya geçiyoruz. Sonraki sıraya geçmek için 3 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Ters çevirdim işimi. Tığıma ipimi doluyorum. Bu sefer de V'lerin içerisine 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 3 tane üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3 tane üçlü trabzanı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı V içerisine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Arada bir tane üçlü trabzanı tekrar yapıyoruz. Bu modelin sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Aradaki bir tane üçlü trabzan. Bunu kesinlikle unutmayın. Yoksa model genişlemez, küçülür unutursanız eğer. Sonraki V'ye geçiyorum. 1 2 3 tane üçlü trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Alt sıradan farkı, alt sırada 2 tane üçlü trabzan yapmıştık. Üst sırada 3 tane üçlü trabzan, aralarda 2 tane zincir çekiyoruz. Alt sırada aralarda 3 tane zincirimiz vardı. Bu şekilde devam ediyoruz sıranın sonuna kadar. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Tekrar kenar trabzanımı yaparak sırayı tamamlıyorum. Bu sırada bu şekilde tamamlanmış oldu. Her bir sırayı yaptıkça model daha çok böyle içe doğru dönmeye başlıyor. Şimdi bu sırada 3 tane üçlü trabzan yaptık. Yeni sırada da yine 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Arada 2 zincir değil 3 zincir çekeceğiz.
3 tane zincirle üst sıraya çıktım. Ters çevirdim. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi doluyorum. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Aradaki tek trabzanımı yine yapıyorum. Sonraki beğenin içine geçiyorum. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan, 3 tane zincir ve aynı V içerisine 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırada bu şekilde oluyor. Şimdi bu sırayı da sıranın sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 3 tane üçlü trabzan olarak sıranın sonuna geldiğimizde yeni sıraya başlayacağız. Şimdi bu sırayı da tamamladım. 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 3 tane üçlü trabzan sırası. Şu anda da bu şekilde görünüyor. Bu renk de bu arada çok yakıştı modele. Yani şu mavi de çok yakışmıştı ama bununla böyle daha böyle puşluğu daha da belirgin oldu. Şimdi bundan sonraki sırada şimdi genel mantık 2 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 2 tane üçlü trabzan yapmıştık. Bir sonraki sırada 2 tane üçlü trabzan, 3 tane zincir, 2 tane üçlü trabzan yaptık. Bir sonraki sırada 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Bir sonraki sırada da 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 3 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi önümüzdeki 2 tane sırada son 2 sıra kaldı. Sonrasında da şu kenar kısmını yapacağız. Son 2 sırada da 4 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 4 tane üçlü trabzan yapacağız. Ondan sonraki sırada da 4 tane üçlü trabzan, 3 zincir, 4 tane üçlü trabzan yapacağız. Yani aradaki ilk sırada trabzan sayısını arttırıyoruz. İkinci sırada da aradaki zincir sayısını arttırıyoruz. Şimdi başlayalım tekrar birlikte. 3 tane zincirimi çektim. İşimi ters çevirdim. Şimdi araya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. 4 tane üçlü trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 4 tane üçlü trabzan daha yapıyorum. Arada bir trabzanımı yapıyorum. Her birinin arasında yapıyorum bunu. Sıradakine geçiyorum. 4 tane üçlü trabzan, 2 tane zincir, 4 tane üçlü trabzan. Bu sırayı da bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ettiriyorum. Şimdi bahsettiğim 2 sırayı daha yaptım. Yani 2 tane dörtlü sırayı da yaptım. 4 tane üçlü trabzandan oluşan sırayı. Bir tanesi şurası, diğeri de son sıra. İlk yaptığımda zaten birlikte başlamıştık. Arada 2 tane zincir var. Sonuncusunda da arada 3 tane zincir var. Şimdi bir alttaki sıranın yani ilk yaptığım birlikte başladığımız sıranın yarısında falan ipim bitti. Yeni ipe geçtim. İkinci yumağa geçtim. Hatta ipi bağladığım yerde şurada görünüyor. Bakın tam şöyle şuralarda falan ipim bitti. İkinci yumağa geçtim. Yani toplamda başlangıç dahil 1, 2, 3, 4, 5 buçuk sırayı bir tane yumakla yaptım. Şimdi ikinci yumağa geçtim. Şu an artık en sonuncu şu kapanış sırasındayım. Şuraları yapacağım sıradayım. Şimdi buraya kadar ki uzunluğunu söyleyeyim. Çünkü kapanış sırasını yapmaya karar verme kısmı artık sizin bu yaka benim için uzunluğu ebatları tamamdır dediğiniz kısım olmalı. Şöyle başlangıçtan itibaren 24 santim 25 santim tam. Şöyle 25 santim başlangıçtan itibaren burası boyundan itibaren. Şu yapacağımız şununla birlikte de burası da böyle bir 2 santim. Şöyle 3 santim kadar da burası uzatacak. Yaklaşık olarak 28 santim falan olacak. 28-29 santim kadar olacak burası. Eğer bu uzunluk sizin için yeterliyse burada bırakabilirsiniz. Daha fazla arttırma ihtiyacınız varsa buradaki 4 tane yaptığımız trabzanı 5 tane üçlü trabzan, arada 2 zincir,
5 tane üçlü trabzan olarak bir sonraki sırada da arada 3 zincir olarak ilerletebilirsiniz. Yani burada istediğiniz kadar bunu büyütebilirsiniz veya işte bu uzunluk sizin için fazladır. Şu son sırayı yapmazsanız doğrudan şu an yapacağımız sıraya da geçebilirsiniz. Şimdi son sırayı yapalım. En son ölçüleri ne oldu onu da söyleyeceğim. Sonrasında da ön bağlama kısmını yapacağız birlikte. Burada yarım dairenin üzerine kaç tane üçlü trabzan yapacağımıza şöyle karar vermeniz gerekiyor. Eğer benim gibi şu anda 4 tane üçlü trabzan, 3 tane zincir, 4 tane üçlü trabzan yaptıysanız burada toplamda 11 tane zinciriniz var anlamına geliyor. 11 tane trabzan yapmamız lazım ki model uçlarından içe doğru dönmesin ve kasmasın. Siz buradaki şu en son bitirdiğiniz sayıyı arttırırsanız veya azaltırsanız, örnek veriyorum işte bu sırayı yapmadığınızda en alt sırada bitirdiniz diyelim ki. Burada ne vardı? 4 tane üçlü trabzan, 4 tane üçlü trabzan da burada, 2 tane zincir arada. Yani 4 4 8, 2 tane zincir de arada 10. Araya 10 tane trabzan yapmanız gerekiyordu bir alt sırada bitirseydiniz. Şimdi bizim burada 11 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Çünkü toplamdaki zincir sayımız 11. Bu şekilde hesaplamanız gerekiyor. Daha da arttırırsanız buradaki toplam zincir sayısı, trabzan sayısından ölçebilirsiniz. Trabzan artı zincir sayısı demek de daha doğru olabilir. Burada 3 tane zincirimi çekmiyorum başta. Bunu söktüm. Tığımı ipimi doluyorum. Doğrudan şuradaki 11 tane trabzanı yapmaya geçiyorum. 11 tane trabzanımı yaptım. Şimdi aradaki bu tek olan, direkt olan üçlü trabzana batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımı ipimi doladım. Sıradaki V'nin içerisine geçiyorum. 11 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Şimdi tekrar direkteyim. Tek bir tane üçlü trabzan olan yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımı ipimi doladım. Tekrar V'nin içerisindeyim. 11 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar araya batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu şekilde görünüyor. Bakın bitiş kısmında. Şöyle. Bunu da sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ettiriyorum. Sıranın sonuna geldikten sonra ipimizi kesip direkt şu bağcık kısmını yapacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın en sonunda da tekrar burada 1 2 3 tane zincir çektiğimiz yer vardı. Zincire batıyorum. Sık iğne yaparak bitiriyorum. Bir tane de kilit zincirini çekiyorum ve modeli tamamlamış oluyorum. Şimdi toplamda kaç santim olduğunu söyleyeyim. Uçtan en baştaki yere kadar toplamda 27 santim oldu şurası. Eğer farklı bir ip kullanırsanız bu sıra sayısıyla bu santimi elde edemezsiniz. İpin kalınlığı farklı olursa, daha doğrusu farklı bir ipten kastım. Farklı kalınlıkta bir ip kullanırsanız bu santimle bu sıra sayısını elde edemezsiniz. O yüzden orada yanıltıcı olmaması adına başta da söylediğim gibi kullandığınız ip kalınlığı ve ip türü çok önemli. Şimdi model tamamlandı. Şu uçtaki iki taraftaki şu bağlayacağımız kısmı yapalım istiyorum. Şu anda ikinci yumaktan şu kadar kullandık. Bu kadar kaldı. Şimdi ben bu kısmı yaparken şu yumağın normalde başlarken iç kısmından çekmiştim. Yumağın dışarıda kalan ucunu da alıyorum. 2 kat öreceğim. Şöyle ipi 2 kat yapıyorum. 2 kat ve sadece zincirlerden oluşan şekilde yapacağım. İpimi 2 kat ipimi tığıma geçiriyorum. Bir tane kilit zincirimi çekiyorum. Eğer ipi 2 kat olduğunda bu 6,5 numara tığ size ince geliyorsa bir büyük numara tığla da değiştirebilirsiniz. Şuradaki ilk baştaki şu kenar trabzanı var ya, bu kenar trabzanına bağlanıyorum. İpimi kaydırarak buraya sabitliyorum ve zincirler çekmeye başlıyorum. Burada yaklaşık olarak 30 santim olana kadar böyle zincirler çekiyorum. Şöyle sadece zincir çekeceğim. Böyle 30 santim 30 zincire denk geldi. İp kalın olduğu için. Şimdi şu kenardaki topu yapalım. 1, 2, 3,
4 tane zincir çekiyorum. Ve geriye 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. İpimi kaydırıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Batıyorum içerisine. Oluşturduğum yuvarlağın içine batıyorum. Bir daha tığıma ipimi doluyorum. Çekmiyorum. Tığı da tutuyorum iplerimi. Tekrar batıyorum. Bir kere daha çekiyorum. Tığıma ipi bir kez daha doluyorum. Tekrar batıyorum. Bir kez daha çekiyorum. Ve tığımda toplanan bütün ipleri tek seferde topluyorum. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Arada başka hiç zincir yok. Tekrar batıyorum. Çıkarıyorum. Batıyorum. Çıkarıyorum. Batıyorum. Çıkarıyorum. Bu işlemi 3 kez tekrarlıyorum böyle. 3 kez tekrarladığım için de tığa 6 kere ip almış oluyorum. Ve bütün ipleri toplayıp tek seferde geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi doluyorum. Tekrar boşluğa batıyorum. Deliğe batıyorum. 1, 2, 3. Hepsini birlikte topluyorum. Bir tane zincir çektim. Ve son bir kez daha yapacağım aynı işlemi. Tığıma ipimi doladım. Batıyorum. 1, 2, 3. 3 kere de çıkardım. Ve tığımda biriken bütün ipleri tek seferde topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şunu şöyle dışarı doğru açıyorum. Ve ilk başta yapmış olduğum zincirin tepesine batıyorum. İpimi kaydırarak bitiriyorum. Bir tane de kilit zincir çektim. Şöyle ipimi keseyim, göstereceğim. Bu şekilde oluyor bak. Şimdi şuradaki ipi şuraya gizleyerek bir düğüm daha atacağım ve keseceğim. Uç kısmı da bu şekilde olmuş oluyor. Diğer ucunu da aynı şekilde yapıyorum. Sonrasında model tamamlanmış oluyor. Bu şekilde çok çok kolay ve pratik bir model olmuş oluyor. Şimdi diğer tarafı da yaptım. Diğer tarafın bağcığını da yaptım ve modelim tamamlanmış oldu. Şu kadar arttı ipten. Demiştim zaten hani böyle çok az denilecek kadar, yani tam 2 yumak kullandık diyebiliriz. Çok az bir ip arttı buradan. Genel olarak bu şekilde böyle 1 saat içinde falan çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir model olmuş oldu. Son hali de bu şekilde oldu. Eğer ki bu ölçülerden farklı bir ölçüde yapacaksanız başlangıç sayısını ayarlarken 4'ün katı artı 1 olarak ayarlarsanız başlangıçlar ve bitişlerdeki sayılar tam oturur. Sayı ayarlarken buna dikkat ederseniz daha doğru, bu şekilde böyle görünümü daha düzgün kenarlar elde edebilirsiniz. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bitmiş ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.